Bundan tam 10 milyon yıl önce Afrika'nın düzlüklerinde 4 ayak üzerinde yürüyen insansı büyük maymunlar ayağa kalktılar ve 2 ayak üstünde yürümeye başladılar. Aslında duruşlarındaki bu değişimi beyinlerindeki bir değişim takip edecekti. Zorlu çevre koşullarına uyum sağladı, keşfetti, yürüdü, ana karayı ve okyanusu geçti, yayıldı ve dünyayı fethetti. Bizler onların çocuklarıyız. Derilerimiz beyaz, sarı ya da siyah olsa da hepimiz tek ve aynı ailenin torunlarıyız. Bugün size 10 milyon yıl ve tam 500 bin nesil boyunca bilginin bir sonraki kuşağa aktarıldığı, bize kadar ulaşan inanılmaz bir yükselişin öyküsünü, insanlığın evrimini anlatacağım. Yaşam ağacımızda geriye doğru gittiğimizde insan olarak bizlerin de diğer bütün canlılar gibi birçok ayrım noktasından geçtiğimizi görürüz. Bu ayrım noktasında evrim bizlerle günümüzde maymun olarak bildiğimiz canlıları ortak atadan ayırmıştır. Bu evrimsel ayrımın sebepleri sayısızdır ve bu videonun konusu değildir. Ancak temel olarak coğrafi koşullar, ortak atamızın farklı bölgelerde yaşaması, iklim koşulları gibi çevresel faktörleri sayabileceğimiz gibi sayısız eşeyli üreme sonucu oluşan farklı değişimler de görülebilir. Yalnız burada evrim kelimesinden bir canlının birdenbire başka bir canlıya dönüşümü olduğu yanlışına düşülmemelidir. Bu süreç son derece yavaş bir şekilde gerçekleşir ve yüzlerce hatta binlerce nesil alır. Şurası çok net ve kesindir ki insanların maymunsu atalarından evrimi günümüzde en çok fosil kaydıyla ispatlanmış olgulardan biridir. İnsanın evrimleştiği gerçeğinin günümüzde tartışması olamaz. Olabilecek tek tartışma türlerin evrimsel ilişkilerinin ortaya konmasındadır. Hikayeme başlamadan önce maymunsu atadan insana değin olan süreci ve bazı bilinmesi gereken gerçekleri bir görselle izah etmek istiyorum. Fark edeceğiniz üzere evrim zincirsel bir süreç değildir. Evrim dallanarak ilerleyen ve ata ile torunun bir arada yaşayabileceği bir süreçtir. Bu sebeple bir türün olduğu gibi tüm bireyleriyle diğer bir türe evrimleştiğini düşünmek ve iddia etmek büyük bir yanlıştır. Türlerin popülasyonunun bir grubu, izolasyon sebebiyle bir başka gruba evrimleşebilir ve bu grup daha sonra atalarıyla bir arada yaşayabilir ve etkileşime geçebilir. Bu etkileşimin sonuçları sonsuz olasılığa gebedir. Çoğu zaman atadan evrimleşmiş olan grup, atayı yavaş yavaş evrimsel başarı açısından geçerek yok eder. Kimi zaman bunu yapmayı başaran ata türdür. Kimi zaman yeterince türleşme gerçekleşmediği için ata ile torun türler çiftleşmeye başlayarak aradaki türleşme farkını giderek kapatırlar. Kimi zaman bu çiftleşmeden doğan hibrit türler iki türden de başarılı olurlar ve ikisini birden yok ederler. Kimi zaman hibrit tür, ata tür ve torun tür uzun yıllar bir arada yaşarlar. Bu olasılıkları sonsuz sayıda arttırmak mümkündür. Az önce bahsettiğim ata ile o atadan evrimleşen türlerin aynı zaman dilimlerinde yaşamış olması bazen öyle ileri boyutlara varır ki, atadan evrimleşmiş bir torundan evrimleşmiş ikinci nesil torun tür, iki evrimsel basamak önceki atasıyla bile bir arada yaşayabilir. Buna en güzel örnek olarak görselde gördüğünüz Homo erectus'u verebiliriz. Homo erectus milyonlarca yıl ayakta kalabilmiş, kendinden evrimleşen birçok torun türüyle bir arada yaşamış çok başarılı bir türdür. Bu örneklere evrim tarihinde sıklıkla rastlanır. Bu durumu vurgulama sebebim, torun türlerin illa ataları yok etmek zorunda olmayışıdır. Ne var ki konu Homo sapiens yani bizler olduğunda tüm ata türlerin ya süreç içerisindeki kendi etkileşimleri dolayısıyla ya da Homo sapiens'in uyum başarısı sebebiyle yok olduğunu görürüz. Türümüzün atalarının çoğunun yok oluşunun aslında bizimle hiçbir alakası yoktur. Çünkü biz evrimleşmeden çok önce onlar zaten yok olmuşlardı. Ancak bazı atalarımızın ve kuzenlerimizin yok oluşundan muhtemelen biz sorumluyuz. Bizler yani Homo sapiensler şimdiye kadar tek başına kalmış tek türüz. Peki bu nasıl oldu? Nasıl insana dönüştük? İşte hikayemiz burada başlıyor. Etiyopya'nın kuzeybatısında Afra'da. Büyük Rift Vadisi, jeolojik güçlerin Afrika'yı ikiye böldüğü yerdir. Günümüzde uçsuz bucaksız sıcak ve kurak savanların yer aldığı bu bölge, o zamanlar günümüz Amazon ormanları kadar sık ağaçların yer aldığı tropikal bir bölgeydi. Yerdeki yırtıcıların tehdidinden güvenli şekilde milyonlarca yıl ağaçların üzerinde beslenmeye, yaşamaya adapte olan primatlar, aşırı sıcaklık değişimleri sonucu ormanların harap olmasıyla değişime uğramaya başladılar.
Ormanlar küçülüyor, yiyecek bulmak zorlaşıyor. Atalarımızın kuyrukları artık omurganın köküne kadar kısalarak ağaçtan ağaca atladıkları zamandan bir yadigar olarak kalıyor. Kollar kısalıyor ve esnekleşiyor. Ancak gezegenin değişimi hala tamamlanmış değildir. Afrika ve Arabistan levhaları ayrılmaya başlıyor. Aralarındaki toprak kayarak Doğu Afrika çöküntü vadisini oluşturuyor. Kenarı boyunca 5600 kilometre uzunluğundaki sıra dağlar yükseliyor. Hint Okyanusu'ndan gelen yağmurlar bir zamanlar tüm Afrika'yı sulardı. Şimdi ise dağlar bunu engelliyor. Ağaçlar daha da seyrekleşiyor ve yiyecek bulmak daha da zorlaşıyor. Çok açız ve de umutsuzuz. Okyanustaki bir tek hücreliden Afrika ormanlarındaki karmaşık yapılı bir primata dönüştüren hayatta kalma isteğimiz 4,4 milyon yıl önce bizi eşi benzeri olmayan bir şey yapmaya itti. Hiçbir primatın daha önce yapmadığı bir şeyi yapmaya. O dönem evrimsel bir çıkmaza giriyoruz. Artipithecus ramidus isimli bir türüz. 120 santimetre uzunluğunda 36 kilo ağırlığındayız ve portakal büyüklüğünde de bir beynimiz var. Bir zamanlar evimiz olan sık yağmur ormanı şimdi düzensiz ve çorak bir yere dönüşmüş durumda. Dalların üzerinde durabiliyor ve ilerleyebiliyoruz ama daha fazla besine ulaşmak için başka bir yol bulmalıyız. İşte bu 4,4 milyon yıl önce iki ayağımız üzerinde attığımız ilk adımlar. Yürümek bizi besine götürüyor ve onları toplamak için ellerimizi serbest kılıyor. Artipithecus ramidus taklit edebilecek ve öğrenebilecek zeki bir canlı. Yürümek anneden yavruya, nesilden nesile aktarılıyor. Sonraki 1,2 milyon yıl boyunca vücudumuz daha çok ve daha hızlı yürüyebileceğimiz şekilde evriliyor. Sığınak, eş ve yemek bulmak kolaylaşıyor. Ancak doğurmak zorlaşıyor. Daha dar bir pelvisle tam gelişmiş bir bebek dünyaya getirmek imkansız hale geliyor. Bebeklerin kafaları ufakken dünyaya gelmeleri gerekiyor ve bu nedenle çok gelişmiş olamıyorlar. Bu sebeple yavrularını gözeten, koruyan, besleyen ve beladan uzak tutan birkaç türden biriyiz. Yırtıcılardan kaçamayız. Kurtulmanın tek yolu onlardan daha iyi düşünebilmek. Ne kadar zekiysek o kadar uzun yaşarız. Doğal seleksiyon beyin gücümüzü geliştiren mutasyonlara katkıda bulunuyor. Daha zayıf çene kasları gibi. Bu kasların tıpkı bir kıskaç gibi kavrayışından kurtulan beyin artık özgür bir şekilde büyüyebilir. Evrim ağacında ilerledikçe çok sayıda dallanma sonucu homo cinsinden olmayan ancak insanın evriminde ata ya da kuzen konumunda olan birçok insansı tür günümüzden 2 milyon yıl öncesine kadar yeryüzünde hüküm sürdü. Bu zamandan sonra nihayet ilk gerçek insan türü evrimleşiyor. Bu 2,3 milyon yıl önceki halimiz. Diğer adı becerikli işçi olan Homo habilis'tir. 2 bacağımızla yürüyoruz ve büyük bir beynimiz var. Tamamen yeni bir tür canlının ilk örnekleriyiz. İlk insanız. Daha büyüğüz, daha güçlüyüz. Taşın köşesi bir jilet kadar keskin. Az önce ilk aleti yaptık. Bunu kuşanarak dünyayı değiştireceğiz. Milyonlarca yıllık evrimleşmenin ardından kaderimiz artık kendi ellerimizde. Biz alet yapabilen ilk canlı türüz. Araç gereçler yepyeni bir hayatın kapılarını açıyor. Onları ekip biçmek, şehirler kurmak ve uzaya gitmek için kullanacağız. Baş parmaklarımız daha güçlü hale geliyor. Bir fincanı tutun veya bir kalemi kavrayın. Bunları yapabiliyoruz. Çünkü 2 milyon yıl önce araç kullanımı vücudumuzu ve evrimin seyrini değiştirdi. Atalarımızın hikayesinin parçalarını onların kemikleri sayesinde bir araya getirdik. Fakat Afrika'nın genişliği sebebiyle bulduğumuz bütün ilkel insan kemiklerini ufak bir kamyonete sığdırmamız mümkündür. 1 milyar kemiğin birinden bile azı ancak fosil haline gelebiliyor. Bu kemikleri kilometrelerce karelik alanda bulma şansımız çok düşük. O yüzden soy ağacımız çoğu parçası kayıp olan bir yapboz. Ama 8-10 yıl önce bir parça yerine oturdu ve Homo erectus adında yeni bir tür bulmamızı sağladı. Şimdiye kadar leşçiydik ama artık avcıyız ve türümüzün diğer üyeleriyle birlikte çalışmayı öğreniyoruz. Ceylan hızlı, koşabiliyor ama biz daha ileri koşabiliyoruz. Düşük omuzlarımız ve uzun gövdemiz bizi dengede tutuyor. Güçlü bacak kaslarımız kasılıyor, genişliyor ve bizi ileriye doğru itiyor. Ter aşırı ısınmamızı engelliyor. Ateş atalarımızı insana dönüştürecek olan bir fikri harekete geçiriyor. Sıcaklık, ışık ve güvende olma duygusu erişilebilir bir hale geliyor. Artık doğanın gücü ellerimizde.
Karanlığın yaydığı tehlikelerden korunan büyük ailemiz ateşin etrafında toplanıyor. Bu ilk aileler beraber çalışarak daha çok yemek bulabiliyor ve böylece daha uzun yaşayabiliyorlar. Bu aile yaşantısının avantajı ve bugün pek çoğumuzun böyle yaşamasının sebebi. Et harcanmayacak kadar değerli ve pişmiş etin çiğnenmesi daha kolay. Daha önce sert ve çiğ besinleri çiğnememizi sağlayan güçlü öğütücü dişler diş etlerimize doğru geri çekiliyor. Biz onlara 20'lik dişler diyoruz. Artık %30'umuzun 20'lik dişleri çıkmıyor bile. Bu da onların yavaş yavaş yok olmaya başladıklarının göstergesi. Beynin boyutu 30 santimetreye ulaşıyor. Homo erectus şimdiye kadarki en zeki ve en çok işbirliği yapan atamız. Ancak geniş bir ailede yetişkin erkekler arasında rekabet kaçınılmazdır. Anlaşırsak daha uzun yaşayabiliriz. Doğal seleksiyon yeniden etkisini gösteriyor. Dilimiz şekil değiştiriyor ve gırtlak ile birlikte boğazımızdan aşağı doğru ilerleyerek ağzımıza değişik şekiller vermemize, farklı sesler çıkartmamıza ve en nihayetinde de sözcükler oluşturmamıza olanak tanıyor. Afrika'dan çıkıp diğer kıtalara göç eden atalarımız birçok farklı türe evrimleşiyorlar. Bunların en önemlilerinden birisi Homo heidelbergensis. Bunlar biz insanların en yakın kuzenleri olan Neandertal ve Denisova insanlarının doğrudan atası olduğu düşünülen türler. Bu ayrım günümüzden 500 bin yıl kadar önce başlıyor ve 300 bin yıl önce netleşiyor. 200 bin yıl önce milyonlarca yıl boyunca süren hayatta kalma mücadelesinin ardından sonunda başarıyoruz. Artık bilgi adam anlamına gelen Homo sapiens. Eşit şartlarda karşılaştırıldığında dünyada en büyük beyne sahip olan canlıyız. Araç gereçlerimiz, konuşma yeteneğimiz ve bütün zekamızla bütün kıtalara yayılıyoruz. Dünyanın tartışmasız efendileri olana dek evrim geçiriyor, yeni çevrelere ve yeni mücadelelere uyum sağlıyoruz. Bir düşünün, bundan sadece 100 bin yıl kadar önce gezegenimizde bizim gibi Homo cinsine ait olan ancak bizden çok farklı gözüken insan türleri bulunuyordu. Ancak geriye sadece biz kaldık ve yayıldığımız engin coğrafyaların gereksinimleri ışığında bazı fiziksel görünüm farklılıkları edindik. Fakat iri beynimiz sayesinde gelişen teknolojimiz artık bizi birbirimize bağlıyor. Bu nedenle yeni bir türe ayrışmadan tek bir tür olarak yolumuza devam ediyoruz. Gezegenimizin sınırlarını aştıkça belki de yeni insan türleri evrimleşecek. Evrimimizde neler olacağını sadece zaman gösterecek.